Bana deseler ki nasıl bir hayat yaşamak isterdin? Ben yine Sivas'ta Mustafa Ateş'le Fikri Ateş'in oğlu olmayı, yine o küçük evde 8 kişi yaşamayı, yine küçük Mehmet olmayı, yine kendi memleketimde liseyi bitirip üniversiteyi okumayı, yine istenmez bakın o hapse girmeyi, yine kaçak göçek yaşamayı, yine buraya gelmeyi tercih ederdim. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini kazanıp tıp doktora eğitimimize İstanbul'da başladık. Yiyecek ekmeğimiz artık kalmadığını hissettim ben memleketimizde, ülkemizde. Bir mecburi göçle diyelim, hicretle işte bulunduğumuz ülkeye gelmiş olduk. Amerika'da aort cerrahisi eğitimimi Texas Kalp Hastanesi'nde ve Memorial Hermann Hastanesi'nde şu anda da dünyada birinci sıralarda olan Profesör Joseph Coselli'den ve Profesör Hazım Safi'den, Scott Lemair'den eğitimler alarak aort cerrahisi eğitimimizi tamamladık. Ambulans aldı beni, ambulans eşliğinde gözaltına alındım. Bir terörist yaftasıyla yaftalanıyorsunuz. O F tipi dedikleri cezaevlerinde, hücre cezaevlerinde kaldık. Biraz abarttı birkaç dostumuz, arkadaşımız. Hoca böbreğini verdi falan. Dedim olayı büyütmeyin dedim ya. 25 sene önce de kalbimizi vermiştik. Ne olacak, helali hoş olsun. Diploma denklik sürecini, akreditasyonu yaşadık ve Yunanca tıp sınavlarını verdikten sonra da tıp doktoru akreditasyonumuzu almış olduk. İyi cerrah, bozulmuş bir mekanizmayı Allah'ın yarattığı o çizgiye en yaklaştırabilen adamdır. Vallahi de diyor Kur'an, billahi de diyor tallahi. Kimse endişe etmesin. 100 yıllık, 1000 yıllık bir hayata gitmiyoruz. 10.000 yıllık bir hayata da gitmiyoruz. Ebedi aleme, sevdiklerimizle beraber bir ebedi aleme inanıyoruz. İnanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Önce bunu konuşalım. Bana demişti ki, doktor bey, her gittiğiniz yere bir kase ümit götürün. Yunanistan, Atina'dan herkese merhaba. Maalesef Türkiye'deki konjonktürden dolayı çok seçkin insanlar ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. İşte o değerli insanlardan birisi de Profesör Doktor Mehmet Ateş Bey. Kendisi 8.000'den fazla yapmış olduğu kalp ameliyatıyla binlerce insanın hayatını kurtarmaya vesile olmuş. Aynı zamanda soy ismini taşıyan Ateş tekniğiyle de tıp literatürüne girmiş bir profesör. Şimdi kendisiyle söyleşi yapacağız. Hocam merhaba. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Yunanistan, Atina'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız. Teşekkürler. Profesör olmayan Mehmet Ateş'i bir tanımak istiyorum. Nasıl bir ailede doğdunuz? Çocukluğunuz nasıl geçti? 25 Temmuz 1967 Sivas doğumluyum. Esnaf bir babanın, Mustafa Ateş'in, ev hanımı Fikri Ateş'in oğluyum. İlk öğretimim, orta öğretimim ve lise öğretimim Sivas'ta geçti. Orta ve lise eğitimimizi tamamladıktan sonra 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini kazanıp tıp doktora eğitimimize İstanbul'da başladık. 1990 yılında mezun olduktan sonra sınıf arkadaşım olan Doktor Esra Hanım'la evlendik ve mecbur hizmete gittik. Konya Ereğli Devlet Hastanesi acil biriminde mecbur hizmetimizi tamamladık. Sonrasında da şimdi de devam eden tıp uzmanlık sınavlarını kazanıp ve o fizik tedavi ihtisasına başladı. Ben de kalp damar cerrahisi ihtisasıma başladım 1992 yılında. Siyah Mersek Kalp Hastanesi'nde asistan oldum ve 1997 yılında ihtisasımı tamamladım. Aynı hastanede uzman olarak devam ettim. 2000-2001 yılında kalp cerrahisinin bir üst branş olan aort cerrahisinde biraz daha emek vermeye çalıştım. Amerika'ya belli eğitimlere gittik, konferanslara gittik o konularda. 2001'de aslında aort cerrahisi uzmanı olmaya karar verdim. Sonrasında da yazışmalardan sonra 2005 yılında Amerika'ya gittim. Amerika'da aort cerrahisi eğitimimi Texas Kalp Hastanesi'nde ve Memorial Hermann Hastanesi'nde şu anda da dünyada birinci sıralarda olan Profesör Joseph Coselli'den ve Profesör Hazım Safi'den, Scott Lemair'den eğitimler alarak aort cerrahisi eğitimimizi tamamladık ve Siyah Mersek Hastanesi'ne döndüm. Sonrasında da doçentlik sınavına girip 2007 yılında doçent olmuştuk aynı hastanede. Sonrasında da asistan girdiğimiz hastanede Allah klinik şef olmayı nasip etmişti ve 2008'de klinik şef olduk ve Mehmet Akif Ersoy Araştırma Hastanesi'ne ilk atanan başhekimken İzmir'den bir üniversite kuruluş teklifiyle İzmir'e 2008'de geçtik. Hastaneler Grup Başkanı olduk ve Şifa Üniversitesi kurucu mütevelli heyeti başkanı olarak göreve başladım.
Aslında bir manada üniversitemiz talebeleriyle devam ediyor diyebiliriz. Hatta geçen bir latife yaptım. Hala yazışmalarımı ben Şifa Üniversitesi rektörü olarak yapıyorum. Çünkü benim düşündüğüm manada o görevden henüz alınmadım. Üniversite kapandığında 15 Temmuz'dan sonraki çıkan kanun hükmünde kararnamede o zaman üniversitenin rektörüydük. Kapatılmaya gerekçe aranıyordu maalesef o zamanki dönemlerde. Bir gerekçe de bulamıyorlar. Her şeyimiz sağlam, ekonomi, hesap, kitap. Demek ki düşünürler aralarında rektörü hapse atarsak kolay kayyım atayabiliriz gibi bir düşünceler oldu herhalde kendilerine göre. Bize söylemedikleri gerekçelerle maalesef belli soruşturma başlattılar, hapse attılar. Kapatıldığında 2500-2600 talebesi olan, 2600 çalışanı olan, yaklaşık o zamanki değeriyle 700 ila 900 milyon dolar arasında kıymet biçilmiş olan, 15 kurumu olan, 5 tane büyük hastanesi, 4 tane ilave poliklinikleri, sağlık kurumları, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, fizyoterapistlik, hemşirelik, diyetisyenlik, sağlık meslek yüksekokulları olan, yurtları, kız erkek yurtları olan bir üniversitemiz vardı. Kurt artık kuzuyu yemeye karar verince yapacak bir şey yok. Hiçbir polise ifademi bulamazsınız. Hiçbir savcıda ifademi bulamazsınız. Ben ifade vermedim hiçbirisine. Çünkü meselenin siyasi olduğu belliydi. Anlatacak bir şeyim yoktu. Sadece hakim savunmalarım vardır, mahkeme savunmalarımız vardır. Bir terörist yaftasıyla yaftalanıyorsunuz. O F tipi dedikleri cezaevlerinde, hücre cezaevlerinde maalesef kaldık. Allah'a şükür tabii ki fiziki mekanlara takılmıyorum ben. Şu anda o üniversitemizden mezun olmuş 100'den fazla talebemizi biz dünyanın farklı yerlerinde takip ediyoruz kariyerlerini, eğitimlerini takip ediyoruz. Aslında bir manada üniversitemiz talebeleriyle devam ediyor diyebiliriz. Hatta geçen bir latife yaptım. Hala yazışmalarımı ben Şifa Üniversitesi rektörü olarak yapıyorum. Çünkü benim düşündüğüm manada o görevden henüz alınmadım. Bildiğim kadarıyla bir rahatsızlığınız da oldu. Evet, o zaman bir rahatsızlık yaşadı. Eşim de ben de bir rahatsızlık yaşamıştık. Ben bir paratiroid sorunu yaşamıştım. Paratiroid bir bezdir, tiroid bezinin arkasında. Onunla ilgili bir ameliyat gerekti. Esas ondan önce de eşim böbrek problemi yaşamıştı. Artık böbrek transplantasyonu gerekiyordu Esra Hanım'a. O zaman da işte belli tetkikler falan yaptırmıştık aylar önce. Allah'a şükür böbrek uyumu olmuştu. Sol böbreğimi vermeyi doktorlar uygun görmüştü. Hapishaneden o şekilde çıktık, ameliyat olmak üzere çıktık. Ve ameliyat olduk doktor hanımla beraber. Ben sol böbreğimi ona vermiştim. Yani şu an sol yanınız, sol böbreğiniz eşinizde. Evet, o zaman hatta birkaç latife yapmıştık. Biraz abarttı birkaç dostumuz, arkadaşımız. Aa hoca böbreğini verdi falan. Dedim olayı büyütmeyin dedim ya. 25 sene önce de kalbimizi vermiştik. Ne olacak helali hoş olsun, böbreğin lafı mı olur diye latife yapmıştık o zaman. Hedeflerime hızlı koşmayı seviyorum. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken bir anda Yunanca'nın içinde bulduk kendimizi. 55-56 yaşından sonra kadim bir kültür, kadim bir dil bizi kuşattı diyelim. Çıkamadık. O dile yatırım yaptıkça, eğitim yatırımı yaptıkça süreç biraz öyle başladı. Hapisten çıktıktan sonra ameliyat süreçleri oldu. Sonra maalesef o meşhum hadise, 15 Temmuz hadisesi oldu. 15 Temmuz hadisesinden sonra tekrar... Yani siz 15 Temmuz'dan önce hapse girmiş Doğru, oldunuz. doğru. 15 Temmuz'dan sonra tekrar bizi gözaltına aldılar. Belki ameliyatlıydık. Biraz da korktular. Acaba hapse götürsek ödür kalırım diye de bir düşünceler olmuş olabilir. O zaman hastaneye gittik. Ambulans aldı beni. Ambulans eşliğinde gözaltına alındım yani. Daha yeni bir ameliyat, 2 tane ameliyat geçirmişiz. Ameliyat masasından kalkmışız. Bir paratiroid ameliyatı, 15 gün sonra böbrek ameliyatı. Daha vücut toparlayamamış. Sonrasında yiyecek ekmeğimiz artık kalmadığını hissettim ben. Memleketimizde, ülkemizde. İçecek suyumuz kalmadığını hissettim. Ve bir mecburi göçle diyelim, hicretle işte bulunduğumuz ülkeye gelmiş olduk. Yunanistan'a geldiniz ve burada şu an ailenizle beraber misiniz? İşte hapishaneden sonra maalesef artık aile bir yerde, biz bir yerde 8 seneye yaklaştı. Onlar şu anda ülkemizdeler, Türkiye'deler.
Ben burada yaşıyorum, tekim. Allah kavuştursun Amin diyorum. cümle dostlarım. Fakat gördüğüm kadarıyla o 7 yıl dolu dolu geçmiş. Burada doktorluk mesleğinizi yapıyorsunuz. Bu başarı sürecinizi kısaca bir anlatabilir misiniz? Estağfurullah, başarı denemez. Aslında doğrudan doğruya bir başarı denemez ama mücadele diyebiliriz. Yunanca'da biz ona prospatho diyoruz, prospatho diyoruz, palevum diyoruz. Geldik buraya. Amacım Amerika'da çalıştığım için Amerika'ya gitmekti. O zaman müracaatlarımızı yaptık. İşte akademik green card için müracaatlarımızı yaptık ve kabul edildi de şu anda akademik green card'ı bana Amerika Dışişleri Bakanlığı onayladı. Ama tabii biz pasaportu ibraz edemediğimiz için güvenlik soruşturma süreçleri sürüyor. Avrupa'da da belli tanıyan hastaneler vardı bize, eski meslektaşlarımız. Onlarla yazıştık. Kabul de ettiler. Almanya'dan da büyük üniversiteler kabul etti misafir profesör olarak falan. Avrupa maalesef işte iltica edersiniz düşüncesiyle çok sıcak yaklaşmadılar. Bizim ilticamızı kabul etmediler o zaman. Burada yaşıyorduk. Hedeflerime hızlı koşmayı seviyorum. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken bir anda Yunanca'nın içinde bulduk kendimizi. Dostlarımıza, Yunanlı dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi burada kendi ülkemizde yaşıyormuşuz gibi. Ben çok açılış yaptım. Ben üniversite rektörlüğü yaptım. Onlarca hastane açılışı yaptım. Sanki kendimi İzmir'de üniversite hastanemizin açılışı olmuştu. O açılış gibi hissediyorum. Hiçbir fark hissetmiyorum. Sanki buradan kalkıp birinci kordonda çay içeceğiz, kahve içeceğiz gibi bir şey hissediyorum. Zerre kadar bir fark hissetmiyorum. Tekrar teşviklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 55-56 yaşından sonra kadim bir kültür, kadim bir dil bizi kuşattı diyelim. Çıkamadık. O dile yatırım yaptıkça, eğitim yatırımı yaptıkça süreç biraz öyle başladı. Hamdolsun şu anda Yunanca C2 seviyesinde şu anda Yunanca ders verme dersleri alıyorum. Şimdi gerçi tatildeyiz. Bir profesör hocamdan özel dersler alıyorum. Dil sertifikasyonundan sonra da buranın Yükseköğretim Kurumu'na müracaat edip diploma denklik sürecini, akreditasyonu yaşadık ve Yunanca tıp sınavlarını verdikten sonra da tıp doktoru akreditasyonumuzu almış olduk. Meslekte C1 almanız lazım. Ardından da şimdi ben bugünlerde C2 derslerini alıyorum. Yunanca ders verme dersleri alıyorum. İnşallah burada üniversiteye müracaat ettim hocalık için. Onu bekliyorum kısmet olursa. Eylül-Ekim gibi Sağlık Komisyonu, Eğitim Komisyonu görüşecek. Üniversitede hoca olma durumumuz var. Onu bekliyorum. Burada aynı zamanda bir devlet hastanesinde hizmet veriyor musunuz? Evet, burada bir özel hastanede şu anda kadroda değil ama gönüllü olarak çalışıyorum. Ameliyatlara girip çıkıyorum. Kalp cerrahisi ameliyatlarına profesör arkadaşlarımla beraber. Haftanın 3 günü hastaneye gidiyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Salı, perşembe, cumartesi de işte bulunduğunuz bu ofiste hastalarıma hizmet vermeye çalışıyorum. Bir de dünyanın çok farklı yerlerinden Twitter dahil, yani bir ismini bilmediğim fake hesaplar dahil sağlıkla ilgili bir şey sorarsa dostlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum, danışmanlık yapmaya çalışıyorum. Ben de geldim dedeme, dedeciğim dedim parayı almadı. Helal etti mi dedi. Evet helal olsun Mehmet amcaya selam söyle ellerinden öpüyorum dedi. Tamam o zaman dedi buyurun getirin yiyebilirsiniz. O hakka hukuka riayet, o hassasiyet. Ben hep ailenin en küçüğüydüm. 4 kardeşiz biz. 8 kişilik büyük bir, kadim bir aile ferdiydim ben de. Dedem, babaannem, annem, babam ve 4 kardeş. O tecrübeler çocukluğumda hep hatıradır zihnimde. O tecrübeler parayla satın alınmaz. O tecrübeler okuyarak da çok olmaz. Mesela benim babam esnaf. Biz de tezgahın arkasında çocukken 5-10 sene çalıştık, dükkanda yardım ettik. O küçük çalışmalar daha sonra yıllar sonra, belki 40 yıl sonra işte üniversite yatırımında, satın almalarda, büyük yatırımlarda, milyon dolarlık projelerde çok istifade ettiğimi hatırlıyorum. Çocuklukta gerçekten o dede ve babaanne figürü benim için inanılmazdır. Kahvaltı hazırlanıyor evde. Oradan mutfaktan kahvaltı sofrasına bir ses hatırlıyorum. Dede dedi, yumurtadan 2 sarı çıktı dedi. Dedem hemen sofradan o tavayı kaldırttırdı. Yemeyin çocuklar şimdi dedi. Mehmet dedi, git bakkala bir yumurta parasını ver,
Gel dedi. Bakkala gittim. Amca dedim, dedemin selamı var. Yumurtadan amca, işte bakkal amca 2 tane sarı çıkmış. Dedem bir yumurta parasını size vermemi söyledi. Git Mehmetciğim dedi. Ne olacak, öyle bir şey olmaz dedi. O da hediyemiz olsun. Söyle Mehmet amca, ellerinden öpüyorum dedi. Ben de geldim dedeme. Dedeciğim dedim, parayı almadı. Helal etti mi dedi. Evet helal olsun, Mehmet amcaya selam söyle, ellerinden öpüyorum dedi. Tamam o zaman dedi, buyurun getirin yiyebilirsiniz. O hakka hukuka riayet, o hassasiyet. Annemin mesela ben her zaman o tehiyyatta oturuşunu hatırlarım. En az yarım saat oturur o kadın, bir şeyler yapar, dua eder. O fotoğraflar hep tatlı videolar olarak zihnimizde gezer. Cildi tutuşu, dikişi tutuşu, hassas davranması. Çünkü altında Allah'ın en büyük sanatlarından birisi yatıyor. İnsan yatıyor. İyi cerrah bozulmuş bir mekanizmayı Allah'ın yarattığı, çünkü en mükemmel yaratılış çizgisi odur. O çizgiye en yaklaştırabilen adamdır. Yaya kadındır. Sizin soy isminizi de yani taşıyan o ateş tekniği, onunla alakalı kısa bir bahsedebilir misiniz? Amerika'da işte ben dediğim gibi Profesör Koselli ile ve Profesör Safi ile çalıştım. İkisi de gerçekten aort cerrahisinde dünyada duayen hocalardır. Allah nasip etti. Onlardan eğitim alma imkanımız oldu bizim adımıza. Daha sonra da kendi talebelerimden onların yanına gönderdiğim talebelerim oldu. Sağ olsun kabul ettiler. Aslında benim tekniğim, ateş tekniği, Koselli ile Safi'nin tekniklerinin mezcedilmiş hali diyebiliriz. Bütün kanı dışarı alırız. O ameliyatı yapabilmek için. Kalp akciğer makinesini alırız. Vücut soğutulur. 18, 16, 15, 20 dereceye kadar soğutulur. Çünkü beyin fonksiyonları soğukta daha az çalışır. Ve o süreçte beyni özel sularız. Ve o dönemin, aortu diktiğiniz dönemin çok güvenli ve hızlı olması lazım. Hız derken güveni kaybederseniz bu sefer ameliyattan sonra kanama olur, hastayı kaybedersiniz. Veya çok güvenli yapacağım derken yavaş yaparsanız bu sefer beyin sulanmasında sorun yaşarsınız. Yani o safe dediğimiz güvenlikle hız birlikte olmalı yaptığınız işte. Benim de aortun arka duvarında özel bir teknik uyguluyoruz. Kanamayı tamamen durdurucu. Daha sonra aortun ön duvarında hızı kazanmak için biraz daha güvenli, hızlı dikiyoruz. Beyne kanı verdikten sonra oraya destek dikişlerini koyuyoruz. Zaman kazanmış oluyoruz. Böyle bir teknik. Öğrencilerinizin tam yetiştiğine nasıl kanaat getiriyorsunuz? Cerrahi sanatta eli kırılmış deriz. Eli kırık demek, eli artık o işe yatkınlaşmış demektir. Cildi tutuşu, dikişi tutuşu, hassas davranması. Çünkü altında Allah'ın en büyük sanatlarından birisi yatıyor. İnsan yatıyor. İyi cerrah bozulmuş bir mekanizmayı Allah'ın yarattığı, çünkü en mükemmel yaratılış çizgisi odur. O çizgiye en yaklaştırabilen adamdır. Yaya kadındır. Bizim kullandığımız bir terminoloji daha vardır. Dokuya saygı. Anlarız o muhatabın elinin kırıldığını, elinin yatkınlığını, artık kabalaşmadığını, dokuya saygısını, Portekü'yü makası tutarkenki hal ve hareketi, ameliyathanedeki nezaketi, hemşireye nezaketi, hemşirenin ona nezaketi, onu hissedersiniz, tamam dersiniz bir noktadan sonra. Bu olmuş, hayırlı olsun dersiniz. Onu ona hissettirmezsiniz ama katiyen. Şahsi güveninizi hissettirirsiniz ama hiçbir şey tam olmaz. Yetişme bir süreçtir. Benim için de diyelim, ben bir üniversite profesörüyüm, kalp cerrahisi uzmanıyım. Hala öğrenmem gereken bir süreç vardır. Onun için ben hep çocuklarıma, öğrencilerime, talebelerime, yetiştirdiğim doçentlere ve ki profesör bile yetiştirdim. Onlara şunu derim her zaman. Bakın, talebe olmayan hoca olamaz. Hocalıkta kullandığımız her şey talebeliğimizin sonuçlarıdır. İkisi bir arada olmalı. Ne zaman talebeliği bırakırsanız kusura bakmayın, hocalığınız da bitmiştir. Size güvenmezse her şeyiyle, sizi sevmezse dost olarak, arkadaş olarak, sizi bilmezse kimsin arkadaş sen? Ölü müsün, diri misin? Hayır mısın, şer misin? Seni bilmezse nasıl seninle o kanallar çalışacak?
Yunanistan artık bir anlamda sizin mekanınız olmuş. Nasıl bir mekan? Mekanı şereflendiren mekinlerdir, içindekilerdir. Onun işte Arapçadaki karşılığı temekkün, mekanlanma, oturaklaşma, filiz verme diyelim, kökleşme. Yoksa geçici psikolojisi ruhu da geçici yapar. Oturaklaşamazsınız. Kur'an konuşturur Hazreti Yusuf'u. İnni hafizun alim der. Ben korurum ve bilirim der. Ve böylece biz Yusuf'u o mekanda mekanlandırdık. O arzda bir manada ekolleştirdik. Oraya çaktık demektir. Ama bakın bunun gerekçesi koruma ve bilmedir. Size verilen vazifeyi korumuyorsanız, size verilen kavramları bilmiyorsanız edemezsiniz demek. Mekanlanamazsınız, oturaklaşamazsınız. Bilme derken bunun için hepsini koyun siz. Yunancayı koyun mesela benim için. Mesleki bilmeyi koyun, her türlü bilmeyi koyun. İngilizce bilmeyen doktor arkadaşım yok. Birçoğu Amerika, İngiltere ihtisaslı. Hiç sorunumuz yok konuşurken, anlaşırken. Ama bir gram yol alamadık. Alamadım İngilizceyi. Ne zaman Yunanca konuşmaya başladık her şey değişti. Bir insanın bildiği dilden hitap ederseniz beynine hitap edersiniz. Ama ana dilinden konuşursanız kalbine hitap edersiniz. Bu konuda ben hep dostlarıma diyorum, arkadaşlarıma, ne olur gelin verin elinizi ayağınızı öpün. Şu dili mühimseyin bulunduğumuz ülkelerde. Yoksa oturaklaşmak çok mümkün değil. Bir de azıcık daha ileriye gidersek Yusuf suresinden Kehf suresine doğru seyahat edersek orada da Hazreti Zülkarneyn modeli anlatılır. Kehf suresinin son kıssasında. Hazreti Zülkarneyn için فَاَتْبَعَ سَبَبًا der Kur'an. Sebeplere tabi oldu. Sebeplere tabi olduğu için mekanlanabildi. Adetullah, sünnetullah, sebeplere riayet. Hazreti Yusuf ile aynı kavram, mekkenna kavramı az biraz o hafiz ve alim kavramının önünde 20. ayetlerde, 21. ayetlerde yine Hazreti Yusuf'un çektiği sıkıntılar sonrası anlatılır. Demek ki mekkenna olmanın başka bir gerekliliği de sıkıntılar çekmektir. Problemler yaşamak. Bir, sıkıntılar çekmek. 2, korumak. 3, bilmek. 4, sebeplere riayet etmek. Bir yerde oturaklaşmanın, ekolleşmenin en mühim sebeplerindendir. Tabii oturaklaştıktan sonra insan etrafıyla da diyalog sürecine girmiş oluyor. Bu diyalogla alakalı süreç nasıl işliyor? Diyalogdaki 3 dönemde şudur. 1, güven. 2, sevgi. 3, muharefe, tearüf, mükaşefe. Birbirini tanımak. Bu diyaloğu en küçük aile hayatından en büyük bir Hristiyan dünyasında yaşıyoruz biz şu anda. Batı dünyasında yaşıyoruz. Buradaki diyaloglara kadar çıkarabilirsin. Size güvenmezse her şeyiyle, sizi sevmezse dost olarak, arkadaş olarak, sizi bilmezse kimsin arkadaş sen? Ölü müsün, diri misin? Hayır mısın, şer misin? Seni bilmezse nasıl seninle o kanallar çalışacak? Yarım saat, bir saat sonra biz ameliyata gittik. Ameliyatı seyrediyorum ben, dışarıdan seyrediyorum. Ondan sonra baktı hoca zorlanıyorum içeriği görmekte. Dedi İlkan dedi ameliyata gel dedi Muhammed. Scrub deriz biz İngilizce'de. Dedim benim daha sertifikasyonum tamamlanmadı. Yani işte o hastane yazışmalar olacak. I am dost, ben patronum dedi. Ben ne dersem o olur dedi. Hocam meslek hayatınızda böyle unutamadığınız bir anınız oldu mu veya anınız oldu mu? Böyle tam karşı tarafı dilgir ederek değil de tatlı ısrar edilmesi gereğinin sonuçlarını kazandığım bir hatıram var. Ben normalde Texas Kalp Hastanesi'ne gittim. Doktor Koselli ile çalışmaya başladım. Doktor Safi ile yazıştım ama cevap gelmemişti. Demek ki sekreterya falan çok ilgilenmedi. Safi'den kabul alamamıştım. Kabulü Koselli'den aldım. Koselli ile Safi'nin hastaneler arasında 500 metre fark var. Bunlar da eski beraber çalışan iki doktor, ikisi de Crawford'un talebesi. Birbirleriyle de yarış içindeler. Yani Safi ile Koselli deyince hep aralarında bir yarış vardır. Tatlı bir yarışları vardır. Benim Koselli'deki programım bitmek üzere. O zaman bir doktor Mustafa Bey var. Ya dedim Mustafa Bey dedim, bir dedim Safi'ye gidelim, bir derdimizi anlatalım. Selamünaleyküm diyelim. Safi Iraklı, Müslüman bir adam. Mustafa Bey dedi ki,
Ya Mehmet hocam dedi, randevumuz yok, bir şeyimiz yok dedi. Burada dedi öyle kolay bir şey değil dedi. Nasıl gideceğiz dedi. Mustafa Bey ikna etti. Hadi gittik. Memorial Hermann Hastanesi'ne gittik. Nereye gideceğiz bilmiyoruz. Adamın yeri yurdu nerede, ofisi nerede bilmiyoruz. Dedim ben yoğun bakıma gidelim. Orada sorarız. Kalp cerrahisi yoğun bakıma gittik. Selamünaleyküm selam. Ben işte Doktor Safi ile görüşmek istiyorum dedim. Dediler bu saatte burada olmaz hoca. Hoca ofisinde olur. Tamam işte bizim Mustafa Bey, şimdi Kaliforniya'da çalışan bir doktor arkadaşım, ben üçümüz. Hemen alelacele ofisine gittik. Saatte böyle 2.30-3 gibi falan. Kapıda sekreterya var. Bir tane sekreteri var. Hoş geldin dedi bize. Selam, aleyküm selam. Ben dedim Doktor Safi ile görüşmek istiyorum. Şimdi kadın çok acayip baktı. Randevunuz var mı dedi. Dedim randevu falan yok. Ama dedim ben 15 bin kilometre öteden geliyorum. Türkiye'den geliyoruz. Tamam o zaman 15 bin kilometre öteden gelmedik de. Ama Türkiye'den geliyoruz. Biz işte Profesör Safi ile aynı kültürün çocuklarıyız falan. Dedik kadın çok ikna olmadı. Sonra herhalde bize biraz acıdı mı nedir? Biraz da üzüldü cevap veremediğine. Bir dakika durun falan dedi. Hoca da o zaman gelecek haftaki bir Amerikan Kalp Cerrahisi Kongresi'ne talebeleriyle yayın hazırlığı yapıyormuş toplantı halinde. Kağıt yazdı, toplantıya verdi. Zannediyorum Doktor Safiye. Biz bekliyoruz böyle şeyde. Bekleme salonunda. Büyük bir ofis. Kadın heyecanla sekreter hanımefendi. Gelin dedi. Doktor Safi sizi bekliyor dedi. Biz hemen gittik. Ne istiyorsunuz benden dedi. Ben mertçe, ben dedim Costelli ile çalışıyorum. Öyle mi dedi. Böyle tatlı bir şeyle yani. Ama şeyi güzel. Hiç unutmuyorum o enstantaneyi. Dedim Costelli ile programım bitti dedim. Sizin de dedim deneyiminizi görmek istiyorum dedim. Pazartesi dedi sabah 7.30'da dedi yoğun bakımın önünde ol dedi. Muhammed dedi. Bana Muhammed derdi o. Biz dedim aynı kültürün çocuklarıyız. Ha dedi I am an Ottoman dedi. Ben Osmanlıyım dedi. Biz de dedik we are also Ottoman. Biz de Osmanlıyız hiç unutmuyorum. Ben şimdi pazartesi günü gideceğim. Amerika'da çok önemlidir kart. Bir yere girme, kapılar açılmaz, edilmez. Profesör Safi dedim, benim kartım yok, bir şeyim yok. Nasıl geleceğim, ne edeceğim? Hani bir kısım prosedürler var, onlar geçiyor. Aynen şöyle dedi. If someone asks you dedi, birisi sana bir şey sorarsa, you can say dedi, söyleyebilirsin. I'm a Dr. Safi's friend dersin dedi. Ben Doktor Safi'nin arkadaşıyım dersin dedi. Ve biz pazartesi hakikaten sabah 7.30'da yoğun bakımın kapısında hocayla randevulaştık. Hoş geldin dedi. Arkadaşlarına beni tanıttı. Muhammed dedi artık benimle çalışacak dedi. Bir tane asistanı vardı. Muhammed'e dedi ortamı öğret dedi. Bir kahve için dedi. Yarım saat sonra ameliyathanede buluşuruz dedi. Yarım saat, bir saat sonra biz ameliyata gittik. Ameliyatı seyrediyorum ben, dışarıdan seyrediyorum. Ondan sonra baktı hoca zorlanıyorum içeriği görmekte. Dedi yıkan dedi ameliyata gel dedi Muhammed dedi. Scrub deriz biz İngilizce'de. Dedim benim daha sertifikasyonum tamamlanmadı. Yani işte o hastane yazışmalar olacak. I am dost dedi, ben patronum dedi. Ben ne dersem o olur dedi. Ben gittim, yıkandım, geldim ameliyata. Daha yakın tabii, steril ortama girince daha yakın görüyorsunuz. Ve öyle Profesör Safi ile çalışmamız öyle başladı. Benim için tatlı bir hatıradır. Kadere rıza konusunda çok net olduğunuzu görüyorum. Bir de gelecekle alakalı da çok ümit var sözleriniz var. Yani böyle ümit aşılayan bir durumunuz var. Bunu böyle bir motivasyon için mi söylüyorsunuz yoksa gerçekten öyle ümitli bir beklentiniz, gelecekle alakalı bir beklentiniz mi var? Bakın sevgili Ahmet Bey, bir Pollyanna'nın dünyası vardır. Böyle anlatmıyorum meseleyi. Geçen bir arkadaşım sordu. Bu süreçler ne zaman bitecek, ne zaman bitecek? Bilemeyiz. Kader ne zaman takdir ederse o zaman biter. Allah'ın izniyle yarın güzel bir güne uyanırız. Biiznillah inayet. Allah'ın elinde her şey. Ebedi aleme gidiyoruz. 100 yıllık, 1000 yıllık bir hayata gitmiyoruz. 10.000 yıllık bir hayata da gitmiyoruz. Ebedi aleme, sevdiklerimizle beraber bir ebedi aleme inanıyoruz. İnanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Önce bunu konuşalım. Eğer inanıyorsak, o ahiretlere, o cennetlere inanıyorsak, o cehennemden korkuyorsak, değmez mi? Koca büyük peygamberler, koca büyük insanlar o problemleri yaşamışlar. Değmez mi? Biz de o koridorda varsın, az biraz da o problemleri yaşayalım. Kur'an içerisinde anlatılan
25 artı 3, 28 peygamber kavramlarını okuyoruz. Hangisinde bana gösterebilir misiniz? Hicret olmayan bir peygamber hayatı gösterebilir misiniz? Sıkıntı çekmemiş bir büyük insan hayatı gösterebilir misiniz? Allah korusun. Eğer bir imanı zafiyet varsa onu hep beraber tamamlayalım. Hepimizde var. Cilalanması gerekiyor. O salih amelle, o güzelliklerle, o iman eksiklerimizin temizlenmesi, cilalanması gerekiyor. Tozların alınması gerekiyor. Allah, hep onu diyoruz, tahammül gücü ver. Aynen Ashab-ı Kehf'in duası gibi. Onu istiyoruz Rabbimizden. Rabbena, bizler bunu istiyoruz diye açıp elimizi dua etmiyor muyuz? Her tehiyyatta Rabbena atina fid dünya hasene demiyor muyuz? Bu bir fütürist, bir polyanacılık değildir. Kur'an'a güvenme, inandığımız Allah'a tevekküldür. Son olarak ne demek istersiniz? Yıllar önce bana demişti ki, doktor bey, her gittiğiniz yere bir kase ümit götürünüz. Ben de dostlarıma diyorum, siz de her gittiğiniz yere bir kase ümit götürünüz.